Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konumuz hadis-i şerifler hakkında olacak inşallah. Konu biraz uzun olduğundan birkaç videoya ayırmak gerekecek. Hadis-i şerifler hakkında izah etmeye başlamadan önce geçmişten günümüze gelene kadar neler yaşanmış kısa bir ön bilgi vermek gerekir. Hadisleri inkar ve kabul konusunda biraz konuşmak gerekir. Hadis-i şerifler hakkında olsun, Mehdi Aleyhisselam hakkında bildirilen hadis-i şerifler hakkında olsun, hiçbir ihtisasa, uzmanlığa sahip olmadan ulu orta konuşmak cahilliğin en dibe vurmuş hallerinden biridir. Eğer hadisler hakkında söz söylemesi gereken birileri varsa onlar muhaddisler, mücedditler, asfiyalar, müştehitler gibi zatlardır. Dünyaca ünlü bir mühendis kendi mesleği dışına çıkıp tıp dalında bir şeyler konuşmaya başlasa, tıp ilmi onun mesleği olmadığından bir mahalle doktoru kadar bile olsa sözü dinlenmez, nazara alınmaz, ciddiye alınmaz. Zamanımızdaki insanlar da aynen bu misaller gibi dünyaca büyük bir ün kazansalar ve bu insanlar ünlerine, şöhretlerine güvenseler ve kendi mesleği ve uzmanlığı olmayan ilim dallarına burunlarını soksalar ve söz sahibi olmak isteseler, onların o sözleri hiçbir şekilde itibar edilip dinlenmez. Çünkü zırvalamaktan başka öteye gidemezler. Mutlaka insanlar kendi meslek dallarında uzman olur, onda söz sahibi olabilirler. Zamanımızdaki insanlar kendi mesleklerini bırakıp maneviyatta ilerleme kaydetmiş hocalara bile laf yetiştirmekten, ileri gitmekten başka bir şey yapmıyorlar. Eski zamanlarda büyük alim zatlar tefsire dair, İslam hakikatlerine dair, ahlak ve öğüt ve nasihata dair veya tasavvufun sırları ve hakikatlara ait eserler yazdıklarında hadis-i şerifleri mevzuların münasebetine göre kitaplarına kaydederlerken senet ve rivayet tarihlerini zikretmeden hadisin öz metnini kitaplarına katarlardı. Hadislerin rivayet, senet, cerh ve tadil işini muhaddislerin kitaplarına bırakırlardı. Çünkü tahkik işiyle yani doğru olup olmadığını araştırma, inceleme işiyle hakikat meselesi ayrı ayrı şeylerdir. Makam ve mekanları da ayrı ayrıdır. Fıkıh ve şeriat kitaplarında da buna yakın bir tarz takip edilmiş. Ancak fıkıh ve şeriat kitaplarında hadislerin başına İbn Mesud'un hadisi, Abdullah bin Ömer'in hadisi veya Abdullah bin Abbas'ın hadisi gibi ifadelerle kaydetmişlerdir. Bahsi geçen muhakkik ve allame zatların eserlerindeki hadis-i şerifler hakkında daha sonraları bazı dedikodular baş gösterince kamil muhaddislerden büyük alimler bu kabul edilir öne çıkan kitaplardan mühim bazılarını hadis ilmi ve usulü karşısında tahkike, araştırmaya tabi tuttular. Her bir hadisin derece ve mertebelerini hadis ilmine göre tahkik eyleyip tespit ettiler. Hadis usulü ilmi çerçevesinde yapılan bu tahkik işine tahriç denilir. Hadis ilmini ve cerh, nakd ve tadil usulünü görmeden ve derinliğine kadar inceleyip öğrenmeden evvel Şam'da ve Beyrut'ta ilim ehli bazı zatlardan çok ileri derecede hadisin senedi üzerinde dedikodular duyuluyordu. 60'lı 70'li yıllarda Şam'da ve Beyrut'ta bu mesele bir fırtına halinde herkesi meşgul etmekteydi. Şu hadis sahihtir, şu zayıftır gibi laflar fazlaca revaçta yani ön plandaydı. Bir müddet sonra Türkiye'de İmam Hatipli gençler ve Yüksek İslam Enstitülü talebe ve hocaları arasında da bu iş kaynamaya başladı. Hadis ilmi hakkında ulu orta konuşanlar çoğaldı. Hadis ilminde ümmetin itimat edileni, güvenilir olanı
ve ilmi hadiste mütehassıs ve dahi ve selahiyetli imam zatlar bile kötülenmeye cesaret gösterilecek derecede ileri gidildi. Hadis-i şeriflerin hakikat olarak mertebelerinin tespit işi, tahlil hususu, cerh ve tadil meselesi Hicri 4. asrın sonuna kadar devam etmiş ve o zaman tamamlanmıştır. O tarihten bu yana yapılan tahliller sadece eskide yapılmışların üstünde bir çalışmadan ibaret olmuştur. Şimdi bu zamanda bir hadisin mertebesini tespit etmek isteyen bir adamın yapacağı iş sadece ve sadece bizzat hadislerin mertebelerini öz kaynağından görerek almış eski büyük muhaddis imamların çoğu kere birbirine muhalif olan görüşlerini tespit etme ameliyesi olacağını, o ise umumunu dinledikten ve hususi seçim ve taraftarlık hissine mağlup olmadan tek tek hepsinin görüşlerine aynı paralelle nazari itibarı aldıktan sonra çoğunluk tarafı hangi yanda ise ona göre karara varabileceğinin zaruri olduğu anlaşılıyor. Hadisin mertebesini tespit hususunda yani rivayet ve senedindeki insanların hallerini değerlendirme meselesinde onu ölçme, tabiri caizse ayarını belirleme işinde tek alet ve kıstas vardır, yani ölçme aleti vardır. O da cerh, nakt ve tadil aletidir. Eğer akıl ile hadisin senedindeki ravilerin hal ve durumlarını tespitten ibaret olan o ölçüye bakıyor, değerlendiriyor ve ona göre hüküm ediyorsa ve o akıl da gerçek akıl ise o zaman akıl ile hadise yaklaşım mümkün olur denilir. Akıl ile hadise yaklaşımın ikinci bir imkan yolu daha vardır ki o da şudur: müstahit bir alim, yani kabiliyetli, uyanık ve anlayışlı alim, Kur'an'ın her tarafına vakıf ise ve onun bütün işaret ve nüktelerine ıttılağı ve malumatı varsa ve İslam'ın hakikatlarını ve hadis-i şeriflerdeki hikmet ve manaların birbiriyle olan münasebet ve ittisal yollarını kavramış ise, o durumda Kur'an'ın ve diğer sahih hadislerin manalarına ve hükümlerine zıt ve mugayir bir şey gördüğü zaman diyebilir ki, bu sözün hadisi nebevi yani peygamber sözü olmasında şüphe vardır. Zaten bu mevzuda şöyle dikteli ve kanunlu bir hadis-i şerif de vardır ki, Türkçe meali, benden olduğu söylenen bir hadis-i şerifi işittiğinizde onu Kur'an'la karşılaştırınız. Eğer muvafık gelirse benim sözümdür, yoksa değildir. Evet, arz ettiğim gibi her ne kadar bazı muhaddisler bu hadis-i şerife ilişmişlerse de ama tatbikatta görüyoruz ki birçok ahvalde ona müracaat etmeden de yapamamış ve edememişlerdir. Numuneler istiyorsanız en kolayı İmam-ı Sahavi'nin El-Makasidül Hasene kitabına, Acluni'nin Keşfül Hafa eserine ve Aliyyül Kari'nin El-Esrarül Merfua kitabına bakılabilir. Mezkur zikredilen iki yol dışında hadis-i şerifin manalarının doğruluk derecesini ölçmek hususunda başka hiçbir yol yoktur. Yoktur ama yine de görüyoruz ki alim ve muhaddis ismi altındaki bazı şahıslar kendi akılsız akıllarını her şeye mühendis, her meseleye ölçü ve adeta nübüvvet ve risalete miyar kabul etmiş kişiler birçok sahih hadislerde efendim bunu akıl kabul etmez diyerek hadisin namusunu haleldar etmeye çalışmışlar. Bu iş eskide olduğu gibi asrımızda daha çok görülmektedir. Misal isterseniz İmam-ı Suyuti'nin El-Hasaisül Kübra eserini sözde tahkik eden muhakkikinin şarlatanlıklarına bakılabilir. Evet, birçok hadislerde her devenin sırtında
bir şeytan vardır denilmiş veya deve şeytandan halkolunmuş denmiş, yani yaratılmış denmiş. İşte bu hadisler ise her cihette sahihtirler. Şimdi birisi akılcılığıyla hadisin mana ve delalet olunan benzetme ifadesini vesairesini düşünüp nazara almadan ona itiraz etse elbette o akıl saçma sapan maskara bir akıl olması lazımdır. Keza başka bir hadis-i şerifte güneş şeytanın boynuzları arasından doğar denilmiş. Yahut da küfrün başı şu tarafta, yani şeytanın boynuzu olan güneşin doğduğu cihettedir diye ferman etmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet, hadise akıl ile yaklaşımın bir başka tarzı da süper olma sevdasına kapılmadır. Asrımızda biraz zeki olan hocalar, günlük moda halini alan ve din adamları sınıfında hayli revaç bulan asrilik fikir ve zihniyetine, maddi akılcılık rüzgarına kapılmak sevdası hakimdir. Yani her asırda olduğu gibi bugün de bilhassa Arap dünyasında umumileşen süper hoca olma adında bahsedilme modasına kapılmak istidadı gösteriliyor. Yani maneviyat ve imanla, takva ve ameli salih amelle inkişaf etmemiş olan akıllarıyla hariçten gelen, dışarıdan gelen felsefi sual ve itirazlara maddilik içinde çırpınan akılcılıklarıyla cevap bulamayan bu adamlar birçok İslami ve hadise ait meselelere itiraz ederler. Akıllarının kavrayamadığı sahih hadisleri bile en ufak bir şüpheyle, evvela zafiyet ile, zayıflıkla, sonra da mevzulukla şaibelendirmeye çalışırlar. Bu davanın birçok örneklerini verebiliriz ama bazı şahısların isimlerinden ve kitaplarından söz edilmesi mecburiyeti olacağından detayına inmek istemiyoruz. Evet, İslam dini aklı muteber saymış. Hatta usulü din ilminin bir gayresi olan akıl ile nakil birbiriyle muaraza ettikleri vakit akıl asıl itibar olunur, nakil ise tevil olunur diye pek mühim ve esaslı hüküm vermiştir. Lakin ey birader, o akıl senin ve benim gibilerin aklı değildir. Belki içtihat derecesine çıkan, yani müçtehit olan zatlar, külli marifet sahiplerinin ve nurani basiret erbabının akıllarıdır. Ve böyle olan akıl ise kendisine uygun gelmeyen bir meseleyi ve bir hadisi inkar değil, ancak tevil ve tefsir ederler. Ama zamanımızın süper olma hevesi peşindeki bazı çocuk hocalar, asriliğin bir modası olan her şeye itiraz etme, hadisi şerifleri çok tenkit, hatta inkar etme yolunu seçmişler. Ta ki denilsin falanca hoca birçok hadislere itiraz edip kabul etmiyor ve onlara mevzudur diyor denilsin diye. Evet, zamanımızın bir modası da köklü ve kökleşmiş ve Müslümanların adeta fıtri adetleri olmuş birçok mübarek iş ve hususlara bid'at kulpunu takmak hevesidir. Yani güya din adına bazı insanlar bid'atlara karşı mücadele ediyorum diye bid'atların daha büyüğünü yaparlar. Hatta onun en fahişini icra ederler. Yani böylesi bir mesleği alanlarından bazıları İslam dininin Kur'an'dan sonra en büyük direği olan sünnet ve hadisin meslekleri namına kırpa kırpa bir kuşa benzetmek hevesindedirler. İslam'ın her çeşit meselesini içine alan hadis-i şerifler tabii böyle sağından solundan kırpılmaya başlanınca hariçten, yani dışarıdan İslam'a girmek isteyen binbir türlü bid'aların kapılarının açıldığının belki de farkında bile olmazlar. Hem İslam'ın kainat ihata darlığının
ve deryalar kadar vasi ve enginliğini daralttıklarını ve sathileştirdiklerinin farkına da varmazlar. Evet, şimdilik bu kadar. İkinci bölüm gelecek inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.